Merhabalar sevgili yengeç ve yükselen burcu yengeç, ay burcu yengeç olan çok değerli arkadaşım. Hoş geldin sevgili yengeç burcu. Umarım çok ama çok iyisindir. Bakalım 2024 Ocak ayında seni neler bekliyor? Kartlarımı son kez senin için bir karıştırıyorum. Hemen bir bakalım. Yengeç burcu arkadaşımı 2024 Ocak ayında neler bekliyor diyorum. Hemen baktım. Bakalım. Şimdi öncelikle destenin altında çıkan kart, burada bir kararsızlık söz konusu sevgili yengeç burcu. Daha çok ben bunu yakın çevreyle alakalı aldım. Evet, bir kutlama gerçekleştirebilirsin. Yani güzel etkinliklere katılabilirsin. Hayatına yeni insanlar da gelebilir. Pek tabii ki genel yorumda bunu çok daha detaylandıracağım ama burada daha çok arkadaşlık ilişkilerin, yakın çevreyle alakalı böyle bir yol ayrımına gitmek. Yol ayrımına gitmek. Hani böyle birilerinin bir hatasını öğrenip de hayatından çıkartabilirsin. Evet, burada bir kutlama var, bir başarı var. Özellikle 3'ü civarı senin için çok önemli olabilir. Ama burada nasıl özetleyebilirim bunu? Şimdi burada bir yol ayrımı da var. Bir yol ayrımı da var. Yani birilerini ve bir şeyleri terk ediyorsun. Kararsızlığa çok dikkat et. Burada yol ayrımından da ziyade şöyle de bir durum var. Gitmek istediğin bir yol var, gerçekleştirmek istediğin bir şey var. Fakat hem içinde bulunduğun baskılayıcı durum, tutum hem de etrafındaki insanların seni manipüle etmesi. Yani kader çarkına şöyle bir alalım arkadaşlar. Evet, tamam, şimdi yorum oturdu. Zaten diğer kartlarımı açıp daha da çok şekillendireceğim, detaylandıracağım. Şimdi burada gitmek istediğim bir şey var, gitmek istediğim bir yön var. Hayatınla ilgili ayrıştırmak istediğim bir durum söz konusu senin için. Burada nasıl bir şey bu? Tamam, kafanı karıştıran kişiler çok. Evet, yani burada çünkü farklı şeyler çıktığı için nasıl toparlayacağımı bilemedim. Kafanı karıştıran etkiler çok. Hani o taraftan git, bu taraftan git, o işi yap, bu işi yap. Aslında şu kişi, aslında bu kişi gibi. Birileri senin kafanı karıştırabilir. Ayın ilk yarısı özellikle kafa karışıklığına ve hatta 22 Aralık itibariyle al bu etkiyi. Kafa karışıklığına dikkat et. Yani kariyer hayatınla ilgili böyle ortada karışık bir şeyler var sanki. Hali hazırda yaptığın meslekle alakalı bazı sallantılı durumlar olabilir. Ve sen şöyle diyebilirsin, hani bu mesleği mi yapmalıyım, bu işi mi yapmalıyım? Ya da işte aşk hayatınla ilgili o kişiyle mi yola çıkmalıyım, bu kişiyle mi yola çıkmalıyım gibi. Şimdi burada ne olursa olsun önünü bulman için kafa karışıklığına dikkat et. Başkalarının seni yönlendirmesine izin verme. İç sesine de kulak ver aynı zamanda. Yani şey deriz ya, kalp yalan söylemez. Gözler yalan söylemez. Bu çok doğrudur ama tabii bunu idrak edebilmek için sağlıklı bir ruh halinde olmamız gerekir. Aslında her şey çok detaylarda saklı. Şimdi burada diyor ki bak, bir karar aşamasındasın, bir yol aşamasındasın. Bir kısmınız içinde şöyle bir tutum aldım arkadaşlar. Oturduğunuz bölge, çevre ya da içinde bulunduğunuz durum, etrafınızdaki insanlar size zarar veriyor olabilir ya da yetersiz bulunduğunuz bir konu olabilir ama çıkamıyorsundur. Belki bazı şartlar ya da neyse, bu bireysel olarak herkeste farklılık gösterecektir. Çıkamıyorsunuz. Şimdi burada diyor ki eline bir fırsat geçecek. Fırsat geçecek, şans geçecek, bir imkan geçecek. Küçücük de olsa bir ışık doğacak. Ve burada hissel olarak da nasıl söylenir? Hani o kelimeyi kullanmayayım da hani burada hissel olarak da bir şeyleri hissedeceksin. Hani telepatik bağlantı deriz ya. Hani burada evet ya, benim gerçekten bu yoldan gitmem lazım dediğin yolu tercih etmen. Hani burada içsel olarak bir şeyler seni çok kaşıyacak. Çok kaşıyacak gerçekten, ikinci yarısına kadar, özellikle 2025 Ocak ayının ikinci yarısına kadar böyle bir durum var açıkçası. Şimdi burada diyor ki analitik zekan çok üst seviyede olacak. Hani böyle olayları yönetebilme noktasında çok şanslı olacaksın aynı zamanda. Ve bir karar, net karar vermek, yani net olmak. Kararsızlık konusunda dikkat et, kararsız olma. Kalbin ne söylüyorsa onu dinle ama mantıktan da ayrılma. Şimdi burada net kararlar sergileyebileceğin bir sürece geçiş yapacaksın. Etrafındaki insanlar, iş yapış şeklin, hayata bakış açın, bir şeyler konusunda böyle hedef odaklı. Evet, hedef odaklı. Yani hedeflerini, hayallerini gerçekleştirme odaklı böyle net kararlar alacaksın. Ve burada diyor ki arkadaşlar, özellikle mahkemeyle alakalı konuları olan arkadaşlarım varsa, hani böyle beklediğiniz bir takım belgeler varsa, ilerlemeniz için seni engelleyen
isteyen, öteleyen durumlar varsa buralarla ilgili hani böyle bir mutlu olabileceğin bir durum söz konusu. Kupa dokuzusu, yani mutlu olabileceğin bir durum. Mutlu olabileceğin bir haber. Seni gerçekten mutlu edebilecek güzel bir gelişme içerisinde bulunacaksın sevgili Yengeç Burcu. Ve burada kader çarkı, yani kadersel olarak bir sürece doğru geçiş yapıyor olacaksın. Özellikle 10 Ocak ve sonrası senin için çok daha sağlıklı çalışabilir. Sağlıklı çalışabilir. Sağlıkla ilgili birazcık dikkat etmende fayda var. Evet, bazılarınızda bu psikolojik sağlık olabilir. Bir kısmınızda da kalple ilgili sağlık problemleri olabilir açıkçası. Peki o zaman kartlarımızın hepsini açalım ve bu şekilde devam edelim. Bakalım başka ne gelecek diyelim. Kupa onlusu, aile içerisinde yaşanabilecek mutlu bir haber, mutlu bir gelişme. Belki bazılarınız için, ya bu bana şunu da hatırlattı. Özellikle genç arkadaşlarım için, belki eğitim için ya da iş için, hani böyle başka yerlere de gidebilirsin aynı zamanda. Aile içerisinde sevindirici bir haber, bir mutluluk, ailede gelişebilecek çok olumlu ve keyifli bir durumdan da bahsetti. Denge kartı. Son kartlarımızı açalım, bu şekilde yorumlara devam edelim arkadaşlar. Adalet. Evet, bakın mahkemeyle alakalı konular varsa buralarla ilgili güzel haberler gelecek. Kupa kralı, kupa şahı. Sikke ası geldi. Hemen şuradan alalım arkadaşlar. Böyle hissettim. Kupa ası. Evet, bundan sonrasını böyle çekmek istiyorum. Şöyle alalım bakalım. Asa dörtlüsü. Evet, bakın burada daha çok aile birliğiyle alakalı. Aile konuları. Şimdi yengeçler şimdi kızacak ya, hep aile mi diye. Şimdi böyle bir durum var. Şimdi burada burayı özetlemiştik. Başka? Şimdi bakın, aile ile ilgili sorumluluklar, özellikle ayın 10'una kadar sevgili Yengeç Burcu. Aile derken ya da aile gibi gördüğün kişiler, iş ortamı, çalışma ortamı, yakın çevren, buralarla ilgili özellikle böyle ayın ilk yarısına kadar angarya işlerle çok fazla meşgul olabilirsin. Hatta ufak tefek işleri bile sana yükleyebilirler ve hani böyle bel ağrılarına dikkat et, ayak ağrılarına dikkat et, kalp ile ilgili sağlık problemlerine dikkat et. Böyle birazcık yorulacaksın gibi, özellikle ayın ilk yarısı. Şimdi burada evet, aile içi bir mutluluk, keyif, sevindirici bir haber, sevindirici bir gelişme. Eşin, partnerin, aile içerisinde çocuklar da pek tabii ki. Çünkü burada tüm aileyi kapsayan bir etki var arkadaşlar. Çocuklarla ilgili, çocukların hayatıyla ilgili, onların eğitimi ya da iş hayatıyla ilgili gayet güzel, keyifli haberler alabilirsiniz. Daha çok böyle bir ikinci yarısından sonra gerçekleşecek gibi geldi açıkçası. Şimdi burada... Neyden bahsediyorum? Tamam. Kadersel olarak bir etki. Kadersel olarak yaşayabileceğim bir etkiden bahsetti. Ve bu hem aileni ilgilendir. Evet, eşle alakalı da. Çocuklarla ilgili, partnerle ilgili, eşi olan arkadaşlarım eşiyle ilgili. Bazılarını, şimdi burada asa dörtlüsü de geldiği için evleneceğiniz kişiyle tanışabilirsiniz ya da evlilik yoluna gidebilirsiniz arkadaşlar. Bununla ilgili de çünkü burada çok tatlı, çok keyifli bir etki var. Bununla ilgili de çok güzel bir gelişme olacak dedi. Şimdi o zaman devam edelim. Hayatına bir denge gelecek. Özellikle 14'ünden sonra, 14 Ocak ve sonrası. Bir de ayın ilk yarısı sorumluluklar. Bunlara dikkat. Hani böyle bir önümü göremiyorum, belimi kaldıramıyorum, yoruldum. En ufak işlerle bile hani şunu duyabiliriz. Ya çok yoruldum ama ya kelimesini çok söyleyebilirsin. Böyle küçük işlerle bile sen uğraşmak zorunda kalabilirsin ama bunlar tatlı yorgunluklar olacak senin için. Para konularıyla ilgili. Şimdi burada özellikle iş arayan arkadaşlarım varsa iş bulabilirsiniz arkadaşlar. Ya da hani ben çalışmıyorum diyen arkadaşlar. Ya burada neyse şöyle özetleyeyim. Kariyer hayatıyla ilgili hem yakın çevrenizden gelebilecek destek, aile gibi gördüklerin eşin, hem de senin hayatınla ilgili. Aileni de mutlu edebilecek kariyer hayatınla ilgili çok güzel gelişmeler söz konusu olacak senin için. Ve burada para. Şimdi arkadaşlar, Boğa, Başak, Oğlak, Balık, Akrep, Terazi etkili olan sevgili Yengeç Burcu arkadaşlarım, Yay, Terazi, Yay, Balık, Akrep, Boğa, Başak, Oğlak etkili olan Yengeç Burcu arkadaşlarım. Güneşin, yükselenin ya da stelyumun olabilir, ayın da olabilir. Etkili olan arkadaşlarım, ekstra bir şanslı olabileceğiniz bir süreç olacak sizin için.
Şimdi burada para konuları söz konusu. Para ile ilgili şöyle bir durum var. Evet, burada çok güzel bir şans var. Çok güzel bir nasip var. Çok güzel bir bolluk bereket var. Burası çok güzel. Yeni bir işe başlayabilirsin. Yeni bir iş kurabilirsin. Bir şeylerin temelini atabilirsin. Oluşturabilirsin. Bu yeni bir eğitime girmek de olabilir. Ama şimdi burada almak ve akıtmak var ya. Şimdi para ağası al akıt ya arkadaşlar. Hani böyle para geliyor, bir yere de veriyorsun gibi aynı zamanda. Şöyle düşün. Yani işte sana para geliyor. Ama eğitim alıyorsun, oraya para ödüyorsun ya da iş açacaksın, işte malzeme alacaksın, işte dükkan kiralayacaksın ya da satın alacaksın gibi gibi. Böyle para konularında böyle bir git gel durumları olabilir ama para konularında da genel itibariyle şanslı olacaksın ve burada kadersel olarak bir geçiş diyor. Evet, olumlu çok keyifli haberler var ama bireysel olarak herkes nasıl etki alacak? Tabii o bireysel olarak çok farklı çalışır. Ama ben zaten örneklerimi veriyorum. Ve burada mutlu olma anlamında Ocak ayında mutluluğu gerçekten hissedebileceğim bir durum var. Fakat hani bugünden itibaren 22 Aralık ve özellikle Ocak ayının ilk yarısı 14'üne kadar, bazılarınız için 10'una kadar, 2'sine kadar, 12'sine kadar olan süreç böyle ciddi bir kafa karışıklığı içerisinde olabilirsin açıkçası sevgili Yengeç Burcu. Bunu da dengelemende fayda var. Peki, buraya bir kart daha alalım. Burada bir de şöyle bir durum var. Duygularını da dengelemen çok önemli. Ekstra bir duygusal, ekstra bir hassas da olabilirsin. Ve burada sana duygularıyla gelebilecek olan kişiler de hayatına dahil olacak. Aşk hayatınla ilgili de oldukça güzel gelişmelerin olacağını düşünüyorum aynı zamanda. Duygu çok aktı çünkü. Yani duygusal olarak hayatının duygusal olarak güzel bir süreç. Kadersel olarak hayatında böyle bak denge, adalet, duygu, para, yani bu geçişleri, bu soft geçişleri çok tatlı ve keyifli bir şekilde yaşayabileceğin bir süreç olacak. Ve inançların da çok değişebilir mesela. İnançların çok daha bilgi odaklı ve bilgi aldıkça daha çok mutlu olmak. Öğrendikçe daha çok mutlu olmak. Eğitime başlamak, evet söyledim ama pek çok şey. Sen de bir şeyler araştırabilirsin, sen de bir şeyler öğrenebilirsin. Peki bakalım, 2 kart daha alalım ve şöyle bir bakalım başka ne gelecek diyelim. Güneş kartı ve mahkeme, mizan geldi arkadaşlar ve sikke, para üçlüsü. Yani sevgili Yengeç Burcu, Ocak ayı senin için gayet keyifli geçecek ama yine dikkat etmende fayda var. Daha çok Ocak ayının ikinci yarısından itibaren bu etkileri çok daha keyifli bir şekilde yaşıyor olacaksın. Ve burada çocuk etkisini çok aldım. Özellikle çocukları olan, evladı olan arkadaşlarım, çocuklarınızla ilgili yaş aralığı ne olursa olsun onların kariyeri, eğitimi ya da sağlığı, yetenekleriyle ilgili güzel haberler alabilirsiniz. Mahkeme ile ilgili olan arkadaşlarım kesinlikle çok güzel etkiler çıktı açıkçası. Tabii kişisel olarak tabii ki farklılık gösterecektir. Her zaman elimden geldiğince söylüyorum ama ve burada işbirlikleri arkadaşlar, toplantılar, görüşmeler, iş görüşmeleri, iş anlaşmaları, resmi kurumlar, resmi görüşmeler, toplantılar, yani para üçlüsü. Bir işbirliğinde bulunmak, yeteneklerini göstermek, sanatla ilgili işler aynı zamanda, el becerileri, ki her şey bir sanattır. Her şey bir sanattır. Hani bu nasıl söylenir? Ev hanımları var mesela, değil mi? İşte o meslek olarak görünülmüyor ama öyle yani. Mesela ona çok yani o da bir meslek. Yani işte bir düzen, evinin düzenini oluşturmak da bir sanattır, konuşabilmek de sanattır. Her video zaten sanatla ilgili şeyleri söylüyorum. Yani illa bir şey icra etmeye gerek yok ama icra etmek tabii ki çok başka bir şey. Yani burada sanatla ilgili meslekleri olan arkadaşlar, mesela ney çalmak, Çini sanatı gibi çok böyle bir ekstra şanslı olabilirsiniz. İlhamlar gelebilir. Güzel ilhamlar gelebilir. Ama tabii bunu hayata indirgersek de yani dediğim gibi her şey bir sanat. Konuşabilmek de sanat. Ya bu gibi, dans etmek gibi. Hani bir tabir vardır ya, hayatta dans etmek. Şimdi önceden işte çatışıyordun mesela, aile üyeleriyle çatışıyorsun, çevrenle çatışıyorsun ama öyle bir olgunluğa geliyorsun ki artık çatışmak yerine, mesela bir tarot kartında, destelerin bir tanesiydi ama hatırlamıyorum desteği, var, hayvan ruhu destesinde oyuncu ol diye bir kart vardı. Oyuncu ol. Yani orada olayı iyice harmanlayabilmek. Çatışmak yerine olayı iyice geçiştirebilmek. Mesela kavga, gürültü değil de olayı iyice böyle bir geçiştirebilmek mesela. İşte biliyorsun karşındaki insan çok işte laftan anlamıyor ya da ters bir durum var, hiç fark etmez. Onu iyice yoğurabilmek, yumuşatabilmek, anlatabildim inşallah, bu şekilde.
Böyle bir güzel para üçlüsü. Zaten buradaki destedeki görsel de çok keyiflidir yani. Sen işledikçe kazanırsın, koydukça kazanırsın. Parlar, bereketlenir. Şimdi diğer etkilerimize bakalım sevgili Yengeç Burcu. Arkadaşım için. Ve arkadaşlar eril faktörlerden de destek alabilirsiniz. Aslan etkili yengeçler de oldukça güzel etki altında olabilirler. Ve 19. Şimdi ne konuşamadım böyle. Şimdi 19 Ocak'ta şimdi güneş kartı 19. Evet. 19 Ocak ve sonrası da çok önemli olacak arkadaşlar. Orada da çok önemli bir nasıl denir bu farkındalık. Daha çok para konularıyla ilgili ama. Ve aynı zamanda liderlik yapma. Evet, liderlik yapma. Hayatını yönetebilmeyle ilgili. Kontrolü eline alma ile ilgili gelişmeler yaşayacaksın. Çünkü zaten şimdi 19 Ocak'ta zaten Güneş Kova burcuna geçecek ya. Bir de oradan bir etki aldık. Şimdi bakalım ne gelecek diyelim. Gökteki yıldızlar dedi, sınırsız olasılıklar. Hayatında sınırsız olasılıkların olduğunu da göreceksin. Belki bazılarınız için bakın bireysel olarak o kadar çok farklı çalışır ki. Bazılarınız da belki bu sınırsız olasılıklarda kaybolacaksınız. Yani kişinin içinde bulunduğu duruma göre, algısına göre bireysel olarak çok farklılık gösterir alınan etkiler. Peki, tabii bunu elimden geldiğince anlatmaya çalışıyorum ama her videoda söylemek de çok zor oluyor açıkçası. Peki o zaman şöyle bir bakalım. Hayırsever, yardım etmek. Çocuk vurgusunu çok aldığım için çocuklara yardım etmeniz ekstra iyi gelebilir. Arkadaşlar çocuklara yardım etmek, çocuklarla ilgilenmek tabii bu çok daha sağlıklı olur. Mesela kış aylarındayız. İhtiyacı olan birine ayakkabı, mont imkanı olan arkadaşlarım için söylüyorum pek tabii ki. Bunu da altını çizelim. Çocuklarına vakit geçirmek aynı zamanda çok keyifli olacaktır. Hayırsever, lütuf ve cömertlik. Sen yaşamdan cömertliği göreceksin. Şimdi bakın kupa ağası aynı zamanda bunu da gösterir yani. Hani dedik ya bak para. Yani para zaten sadece maddi olarak da değil yani. Hani maddi olarak da hani az önce sanattan örnek verdik işte sadece resim, müzik, sanat değil. Her şey bir sanat dedik ya para da aynı şekilde. Sevgiyi göstermek de alışveriştir. Sevebilmek, saygı göstermek bu da alışveriştir. Hal hatır sorabilmek de alışveriştir. Yani böyle bir etkide hayırseverliğinin yüksek olabileceği ve olması gerektiği aynı zamanda. Yani bu yorumları dinlerken o mu olacak bu mu olacak değil de evet enerji böyle çalışıyormuş, böyle akıyormuş. Demek ki böyle olması gerekiyormuş gibi. Bunu da yapman gerekiyor anlamında sevgili Yengeç Burcu, tamam mı? Evet sen de hayırseverlik yani sen yardım ettikçe yardım da göreceksin. Bazılarınız şimdi burada orada arkadaşlar hayvan sembolleri de olduğu için şimdi bunu görseldeki hayvana göre yorumlamayacağım. Bazılarınız belki bir hayvan sahiplenebilirsiniz. Belki bir kedi olabilir, işte tavşan olabilir, hamster olabilir. Böyle bir şey. Peki şimdi bir de arketip mesajına bakalım. Sevgili Yengeç Burcu arkadaşım için gelecek olan arketip mesaj nedir diyelim. İyice bir karıştıralım bakalım. Şöyle. Boş geldi. Mesaj gelmedi arkadaşlar. Evet mesaj gelmedi. Şöyle bir bakalım. Şimdi sanattan çok bahsettik. Sanatçı kartı geldi. Şimdi onu zaten okuyacağım. Acaba bakalım benim anlattığım şeyleri mi söylemek istiyor? Yani ne anlatmak istiyor? Bunu çok merak ediyorum açıkçası. Bir de burada düşen kartımız var. Onu da alalım. Merhametli. Yani şimdi bakın burada hayırsever ve düşen kart merhametli. Ve sanattan bahsettik. Sanatçı kartı geldi. Şimdi önce sanatçı kartını okuyalım. Şimdi bakın olumlu nitelikler. Olumlu nitelikler. Hayatın beş duyunun, şöyle okuyacağım. Sağ gözümde astigmat var da benim, şu an gözlük yok. Hayatın beş duyunun ötesindeki bir boyutunu ifade etme, başkalarına yaşamı sembolik olarak görmeleri için ilham vermek. Yani başkalarına da ilham vermek. İşte bakın ya işte bahsettiğim şey. Bu yüzden tarotu o kadar çok seviyorum ki. Hayırsever, cömert, bakın sanattan bahsettik. Hayırseverlik, cömertlikten bahsettik. Sanatın aslında nasıl bir şey olduğunu anlattım. Ve burada hayırseverlik, yardımlık sadece birine para vermek değil demiştik. İşte bakın bunu söyledi. İlham vermek, sevgi, güzel söz söylemek.
Ben buna o kadar çok inanıyorum ki bu yüzden bu videoları o yüzden çekiyorum zaten. Çünkü çok fazla mesaj alıyorum. Yani sizin sayenizde kendimi çok daha iyi hissediyorum. İşte intihar, yani bunları söylemek istemiyorum da tek bir kelime bile, tabii doğru kelime. Doğru kelimeler, abartmadan. Şimdi burada ilham vermek. Başkaları sana ilham verebilir, evren sana ilham verir. Evrenin sistemin bizimle konuşma şekli vardır zaten. Bu sadece çift sayılar, çift saatler değil. Şimdi arkadaşlar, İşte her videoda aynı şeyleri anlatmaya çalışınca artık böyle bir boğazım acımaya başladı. Şimdi tamam, bundan bahsetti. Sen ilham verebilirsin. Başkaları sana ilham verir. Peki bunun gölge tarafı nedir? Bakın, her etkinin iyisi var, kötüsü var arkadaşlar. Bu yüzden diyorum, hani bireysel olarak çok farklılık gösterir. Gölge taraf nedir? Başkalarına kötü davranmak için yeteneği bahane etmek. Acıma hissi uyandırmak için aç sanatçı rolünü oynamak. Başkaları da sana bu şekilde gelebilir. Sen de yapabilirsin. Bakın, hep gölge taraf hep vardır. Her karanlık gecenin sabahı vardır. Her sabahında bir karanlık tarafı vardır. Yani her şey birbiriyle o kadar çok dengeli ki. Ve bir diğer gelen kart ise nedir? Merhametli kartı geldi. Olumlu taraf nedir? Göz ardı etmeyi yeğlediğiniz kişilere yardım etme kapasitenizi geliştirin. Bakın, neyden bahsettik? Hep yardımdan gidiyor. Sözel olarak yardım, iletişimsel olarak yardım, maddi manevi yardım. Yardımlaşmak ana konun. Ocak ayının mottosu yardımlaşmak, sana güzellik getirecek olan şey de budur. Birinin elini tutmak, derdini dinlemek, gözünün içine bakmak, o konuşurken onu dinleyebilmek bile çok güzel bir yardımdır. Arkadaşlar, işte her şey o kadar hassas ki. Peki bunun gölge tarafı nedir dediğimizde, işte bu yüzden ben bir video çekiyorum, böyle kendimi paralıyorum, kendimi kaptırıyorum videolarda. Gölge nitelik nedir? Sunduğunuz yardımın görülüp takdir edilmesi için zorlar. Hani ben sana bunu yaptım, sen de bana bunu yap gibi falan değil. Mesela bu ikiz alev ruh eşi yolculuğu, tabii onu da çok abartan insanlar oldu. O yüzden hani onlarla ilgili süreçleri dinleyen arkadaşlarım da profesyonel kişilerden dinlesinler. Onların da zaten kim olduğunu biliyorsunuz. Orada mesela kişilerin süreçleri vardır. Hani hep öğreti. Hep öğreti. Hani diyoruz ya, niye buluşamadık, niye kavuşamadık? İşte hep onlar bir öğreti yani. Kademe atlama, yükselme. İşte bir tanesi de bu. Ben sana bunu yaptım deyip gözüne sokmayacaksın yani. Her şey o kadar denge ki. Peki, yorum bu şekildeydi. Sizde konuşacağım var mı sevgili Yengeç Burcu? Her şey gönlünüzce olsun. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.